Zaman dağlarda farklı akar. Orta Doğu'nun kalbinde Toroslarla Zagroslar arasında uzanan bu sert ve yüksek coğrafya. Binlerce yıldır aynı rüzgarlar eser, aynı geçitlerden kervanlar geçer. Ve bu dağlar tarihin en eski halklarından birinin sessiz tanığıdır. Bugün Kürtler olarak bildiğimiz bu halkın kökenleri yazılı tarihin sınırlarının ötesine uzanır. Arkeoloji, dil bilim ve antik metinler farklı çağlarda farklı adlarla anılan ama aynı coğrafyada yaşayan bir sürekliliğe işaret eder. Milattan önce 3. bin yıldan itibaren Mezopotamya tabletlerinde Gutiler, Lulubiler ve Karduklar gibi topluluklardan söz edilir. Bu adlar modern anlamda Kürt kelimesiyle birebir örtüşmez. Ancak tarihçiler için asıl önemli olan bu halkların yaşadığı yerler, toplumsal yapıları ve kültürel izleridir. Dağlık bölgelerde yaşayan bu topluluklar, merkezi imparatorluklara karşı her zaman yarı bağımsız bir yaşam sürdürdü. Tarım kadar hayvancılığa dayalı ekonomi, güçlü aşiret bağları ve savunmaya elverişli coğrafya. Bu özellikler yüzyıllar boyunca değişmeden kaldı. Antik Yunan tarihçisi Xenofon, M.Ö. 401 yılında kaleme aldığı Anabasis adlı eserinde Karduklardan söz eder. Onları Pers İmparatorluğu'nun dahi tam olarak denetleyemediği, dağ geçitlerini savunan savaşçı bir halk olarak tanımlar. Bu satırlar, Kürt tarihinin en eski yazılı tanıklıklarından biri kabul edilir. Ancak Kürt tarihinin ilk büyük siyasal kırılması Medlerle başlar. Milattan önce 7. yüzyılda İran platosunda yükselen Med Konfederasyonu, Asur İmparatorluğu'na son veren güçlerden biri oldu. Medler, Hint-Avrupa kökenli İrani bir halktı ve birçok tarihçi, Kürtlerin etno-kültürel atalarıyla Medler arasında güçlü bir bağ olduğunu kabul eder. Bu bağ, basit bir soy iddiasından ibaret değildir. Dilsel benzerlikler, yerleşim alanlarının örtüşmesi ve kültürel süreklilik, Medlerle Kürtler arasındaki ilişkiyi tarihsel olarak anlamlı kılar. Medler için dağlar bir sığınak değil, bir merkezdi. İmparatorlukları kısa ömürlü olsa da bölgedeki siyasi geleneği derinden etkiledi. Merkezi ama gevşek yönetim anlayışı, yerel güçlere alan tanıyan bir sistemdi. Asur'un yıkılışından sonra bölge Persler, Helenistik krallıklar ve Roma arasında el değiştirdi. Ancak dağlık Kürt coğrafyası hiçbir zaman tam anlamıyla merkezleştirilemedi. Bu dönemlerde Kürt toplulukları büyük imparatorlukların sınır bölgelerinde yaşadı. Ne tamamen dışlandılar ne de tamamen asimile edildiler. Bunun yerine kendi iç düzenlerini koruyarak varlıklarını sürdürdüler. Zamanla Kürt kelimesi etnik bir kimliğin yanı sıra coğrafi ve toplumsal bir tanım haline geldi. Orta Çağ'a gelindiğinde İslam coğrafyacıları Kürtlerden belirli bir dili konuşan ve belirli bir coğrafyada yaşayan halk olarak söz etmeye başladı. Ama bu hikaye henüz başlıyordu. Kürt tarihini anlamak için onları yalnızca savaşlar ya da devletler üzerinden okumak yeterli değildir. Asıl belirleyici olan bu dağlarda kurulan yaşam biçimidir. Aşiret yapısı, sözlü gelenek, ortak hafıza ve direniş kültürü. Bu unsurlar Kürtleri tarih boyunca ayakta tutan görünmez bağlar oldu. Bir sonraki bölümde 7. yüzyılda Orta Doğu'yu sarsan büyük dönüşümü ve Kürtlerin İslam dünyasıyla kurduğu ilişkiyi izleyeceğiz.
Dağların sessiz tanıkları bu kez yeni bir inanç ve yeni bir çağla yüzleşecektir.